Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan bir hesapla Geodt rehberi yapacağız. Öncelikle Hub'da Delve portallarının olduğu yerin alt katına gidiyoruz. Görevi ilk önce burada başlatmamız gerek. Bu görevi bulmak birazcık zor olabiliyor. Sonrasında Vakamatik Craft ediyoruz. 3 tane portalımız var. Mor, mavi ve kırmızı olacak şekilde. İlk portalımız mor portal. Mor portala girdikten sonra Climbing Claw'ı kullanmamızı istiyor. Şimdi Omnitool'u istiyor. Omnitool'u kullanıyoruz. Sonrasında 3 tane yaratık beslememizi istiyor. Bu yaratık besleme şeylerini size muhtemelen görevden verecektir. Onu dikkat etmedim ama muhtemelen veriyordur. Sonrasında mor portalın içinde yani Moonglow Grotto'nun içinde bize maden kazmamızı, bitki toplamamızı istiyor. Maden de olur, bitki de olur. İkisi de fark etmiyor. Gather görevlerinin hepsi aynı. Sonrasında gazımız bitene kadar geod mağaralarının içinde durmamızı istiyor. Ama ben direkt ölüyorum bu görevi yapmak için, hemen yapmak için. Yaratık besleme materyallerini Workbench'ten craftlayabilirsiniz. Çok ucuzlar. İleriki zamanlarda Workbench'i geliştirdiğiniz zamanlarda yüzer yüzer craftlıyorsunuz. Bu görevi yaptıktan sonra size Reliquary token veriyor. Reliquary tokeni üst kata, direkt bu Workbench'in üst katına çıkıp NPC'den bir tane Reliquary alıyorsunuz. Tokenle zaten bu bir kez alınıyor maksimum görev şey olduğu için. Bu tokeni doldurmaya gidiyoruz şimdi. Token ne yaparsak da oluyor. Maden kırarsak da oluyor. Kristal toplarsak da oluyor. Bunu doldurmak kolay görev olduğu için. Diğerleri zor olacaktır. Şimdi bu Reliquary'i açmaya gidiyoruz. Reliquary'i aldığımız yerde bir tane bench var. NPC'nin yanında direkt. Oraya giriyoruz. Reliquary'i içine koyuyoruz. Bunun en düşük saati 2 oluyor. En yüksek saati 6 saat oluyor. Ama bu görev yani token Reliquary'si olduğu için 30 saniye. Buna aldanmayın. Sonrasında kırmızı portalda bize maden kırıp bitki toplamamızı istiyor. Bu görevler birazcık uğraştırıyor arkadaşlar. Yani bu videoyu 12 dakikaya indirmeye başardım ama ben bu kayıt dışında 3,5 saat aralıksız 3,5 saat yaptım bu görevleri. Bunu ilk başta uğraşacaksınız. Sonrasında da çok uğraşacaksınız ama buna değeceğine eminim. Mesela bakın arkadaşlar benim burada kristalim bitmiş. Beslediğim yaratıklardan çıkan kutulardan drill bit çıkarmıştım. Onları dönüştürüyorum şimdilik. Ama size bunu yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü ileride lazım olacak. Şimdi gather plants diyor. Plants deyince sadece bitkiler arkadaşlar. Madenlere girmiyor. Sadece bitkileri topluyorsunuz. Eğer çok fazla kristal eksiğiniz varsa çıkardığınız pinataları atıp kristal kasabilirsiniz. Ama çok karsız olduğu için ben bu taktiği önermiyorum. Çıkardığınız pinataları direkt satın. Tanesi 100k falan ediyor. Şimdi ilerleyen görevlerden bizi de spesifik madenler isteyecek. Bu birazcık zorlayıcı olan kısmı bu. Arkadaşlar bu materyalleri Delve'de de kasabilirsiniz. Bu çok önemli. Burada çok yavaş kasarsınız ama Delve'de bombayla kasarsınız.
Beslediğiniz yaratıklardan düşen ekleri burada açabilirsiniz. Evet, koyuyoruz şimdi. 10 saniye bekliyoruz. Sonrasında Geode Cave'ine geri dönüyoruz. Bunu zaten otomatik olarak kullanacaktır sizde yoksa. Görevlerden bize verdiği Adventure Reliquary'leri doldurmuşuzdur bu esnada. Onları hızlandırıp açmak için, yani direkt açmak için Workbench'i 150'ye getiriyorum arkadaşlar. Workbench'i 150'ye getirdikten sonra buradan saat craftlıyoruz. Ve bunları direkt açtığımızda bize üçer üçer metametre verecek. 2 tane var bunlardan. Bununla da son görevimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçelim kristal kasma taktiklerine. Eğer tamperınız ve bakımınız 10'sa bir odadan pazartesi günleri 4000 kristal, patronsuz bir şekilde 4000 kristal, patronlu 5000 6000'e kadar çıkabilir. Böylelikle çok kolay kristal kasabilirsiniz. Ben genellikle Tier 2'de kasıyorum kristal kasacağım zaman. Tier 2'ye rahat giremiyorsanız Tier 1 odalarına gir çık yaparak, portallara gir çık yaparak kasabilirsiniz. İkinci yöntem SSV'de Neon Ninja ile kasmak. Neon Ninja burada önemli. Sadece bu blokları Neon Ninja kırabiliyor. Bir andan da toplam 3000 kadar geliyor. Üçüncü yöntem. Çıkardığınız companion'ları loot collectleyebilirsiniz. Uncommon'ları 2 level'a basıp, yani 3 tane bond kristal harcayıp 2 level'a basıp collectlediğiniz zaman size 4500 kristal verir. Bu workbench'ten çok şey craftlayacaksınız. Bu yaratıkları beslemek için materyaller. İkinci kısımda bond crystallizer. Bunlarla yaratıkları upgrade ediyorsunuz. Üçüncü kısımda en çok craftlayacağınız şey saatle yıldız olabilir. Lodester yani. Yıldız size garanti metametre çıkma olasılığını verir. Geode mağaralarında kullanmak için anti gravity craftlayabilirsiniz. Öneririm. Buradan Geode Master için kostümler craftlayabilirsiniz. Tomlar craftlayabilirsiniz. Buradan yüzer yüzer craftlayabilirsiniz diğer materyalleri. Bu binekle gardening yapmak, build yapmak çok kolaylaşıyor. Bu bineği kesinlikle craft edin derim. En son kısımda da Bard'ın kostümleri, kanatları falan var. Burası çok endgame olayı. Buraya pek odaklanmayın bence. Geod mağaralarının oluşumu. Bunu birçok arkadaşımız soruyor, yani tier 5'e nasıl gideceğim ya da diğer tier'a nasıl geçeceğim diye. Dümdüz gidin arkadaşlar. Hiçbir kapıya girmeyin. Mesela bakın. Sağda bir tane kapı var. Bu kapıya girersek tier 1'in bir odasına gideceğiz. Ama bu kapılara hiç girmezsek tier 2 kapısına gelene kadar dümdüz devam edeceğiz. Bakın şimdi. Bakın tier 2 kapısına denk geldik. Hangi tier'de olduğunuzu anlamak için ESC'ye basıp üste bakabilirsiniz. Geldik Geod'un en zor kısmına. Companion'lar. Companion'ların 3 hali vardır. Bir rare var, bir uncommon var, bir de common var arkadaşlar. Tüm yumurtalardan her nadirlikte companion çıkabiliyor. Ama gold deck'ten garanti rare çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu kadar önemli. Ve size Geode Master'ı veriyorlar. 250 Geode Master'ı veriyorlar. Mavi isim olmak istiyorsanız bu çok önemli. Evet, geldik şimdi sıra reliquary'lere. Reliquary'lerde tavsiyem bu 4000'lik reliquary'dir. Peki neden 4000'lik Luminous Reliquary? Bundan arkadaşlar size garanti metametre atma şansını getirebiliyorsunuz. Yıldız basarsanız size garanti metametre veriyor. 4-5 tane veriyor. Ama basmayıp kum saati basarsanız 10-12 tane verebiliyor.
Bu birazcık kumara giriyor arkadaşlar. Siz karar verirsiniz. Bakın şimdi ben yıldız basmadan açıyorum. Ya bana çok fazla metametre verecek ya da çöp verecek. Eğer metametre istiyorsanız yıldız basın, size garanti metametre verir. Ama çok fazla metametre almak istiyorsanız burada bir kumar oynuyorsunuz. Şansınıza bağlı. Gelelim şimdi öneri kısmına. Bana göre ilk önce Vakamatik'le Tamper'ı 10 yapmanız gerekiyor. İlk önce bence bunu uğraşın. Vakamatik'e 9 yaptığınızda bitkileri topluyor. 10 yaptığınızda da kristalleri 2 katına çıkarıyor. Tamper'da gizlenmiş kristalleri açığa çıkarıyor. Gösterdiğim kristal kasma taktiğini bununla kasarsanız pazartesi günü günde 100 bin 200 bin kasabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Peki Geode Mastery niye bu kadar önemli? Birincisi, oyunda renkli bir isminiz olmanızı istiyorsanız mavi isim çok kolay alınabiliyor bu sayede. İkincisi, her Geode Master için size 10 Light vermesi. Bu en önemli kısmı bence. Tool'ların hepsini 10 yapmak sizin Geode Master'ınızı 100 yapar. Ama Companion'lardan da kasabilirsiniz sadece belli bir kısmını. Evet, Geode rehberimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.